Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte SolidWorks çizimleri kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yeni başlayanlar için katı modelleme yapacağız. Pratik amaçlı çizeceğimiz parça tek tek resmi bu. Dilerseniz çizmeye birlikte başlayalım. Çizim sayfama giriyorum. Şimdi parçaya bir bakıyorum. Parçayı nereden çizsem daha mantıklı olur diye. Parçayı üst düzlemden, yani şuradaki merkezlerinden çap 60 ve çap 40'lık olan dairelimden başlarsam benim için daha iyi olacağını düşünüyorum. Üst düzlemde bir çizim açıyorum. Çizim komutanı, daire komutumu aldım. İki tane dairemi çiziyorum. Dairelerimden birisi çap 60'tı. Bir tanesi çap 40 milimetreydi. İşte dıştaki büyük olan 60, içteki 40 milimetre. Unsurlar bölümüne giriyorum. Katı oluştur komutundan 60 milimetre katı oluşturacağım. 60 milimetre katımı oluşturuyorum. Şimdi parçama tekrardan girdim. Bakıyorum neler yapabilirim diye. Hemen şu kısmı oluşturabilirim. Şurada radüson, yani çap 20 ve radyüs 25 şeklinde benim bir yayım var. Yani yarım çemberim var. Bu merkezden bunun merkez uzaklığı 75 milimetreymiş. Tekrardan bakalım. En alt düzlemde bu düzlemde bir çizim açmam benim için yeterli olacak. Sağ tık yaptım. Parçanın alt yüzeyinden çizimimi açtım. Dik bak dedim. Çizim komutuma girdim ve çizim skecim açılmış oldu. Hemen şu bir merkez çizgisini atalım. Merkez çizgisi sağ tık onayla. Dairemi aldım. İki tane dairem vardı benim burada. Dıştaki radyüs 25 döndüğü zaman tam tur çap olduğu için çap 50. İçteki radyüs 10 tam tur döndüğü zaman çap 20. Seçtim. Bunları ölçenlerime dışarı çıkardım. Kafa karışıklığı olmasın diye. Buradaki mesafem sanırım 75 milimde, yanlış hatırlamıyorsam tekrardan bakalım. Evet, 75 milimetreymiş. 15 milimetre bir katı oluşturma kalınlığım var. Hemen şuradan şöyle çizgilerimi uzatalım. Teğetle yakaladıktan sonra ardından objeye dönüştür komutuma geldiğimde diyor ki bana bu çizgiyi objeye dönüştür. Ardından objeye bu da komutumu aldım. Dairemin burasını bu çizgilerime buluyorum. Sadece kalan kısım burası. Ardından şunu da bulamam lazım. Bunu unutmamak lazım. Seçtim. Unsurlar bölümünden katı oluşturma komutuna geldim. Parçaya perspektif baktım. Dedim 10 milimetre. 15 miydi? 10 muydu? Tekrar kontrol edelim. Yanlışlık olmasın. 15 milimetreymiş. 15 milimetre katı oluştur ama aşağıya doğru değil, yukarıya doğru. Buradaki işlemi de bitirdim. Burayı da katı oluşturmuş oldum. Buradaki ölçülendirmelere göre. Şimdi şu arka kısmı oluşturalım. Arka kısım üst düzlemle birlikte sanırım 1 gidiyor. 60, bu da 15 mi 45 milim yüksekliği varmış. 15 milimetre yukarıda. Hemen şöyle yapalım. Sağdan bakalım, sağ düzlem hangisinde? Ön düzlem. Ön düzlem ortadan geçen bir düzlem benim için. İşimi görür. Çift taraflı ortalama yaparsam, yani katı oluşturma yaparsam benim işimi görür. Ön düzleme tık, buna dik bak dedim. Çizim komutuna girdim ve çizimimi oluşturmaya başlıyorum. Kabaca çiziyorum. Hemen bakalım ölçülere. Şurası 15 milimetre. 115 oldu. 15 milimetre. Alt kısımda burası 15 milimetre. Burası yüksekliğim 45 milimetreydi. 45 milimetremi yazdım. Buranın genişliği de 15 milimetreymiş. Hemen bakalım başka eksik ölçüm kaldı mı? Merkezinden buraya 15 milimetre. Merkezinden buraya 60 artı 15 75 milimetre. Tam merkezden dış ölçüsüne doğru, ama ben bunu kenardan da verebilirim yarıçap hesaplayarak, ama merkezden zaten gözüküyor. Benim için daha rahatlık olacak. 75 milimetreyi veriyorum. Yeniden bakalım, doğru mu hesapladım. Merkezden başlıyor şuraya kadar 60.
Şurası da 75. Kontrol edelim. Buraya tıklayalım. Buraya tıklayalım. Merkezden. Evet, 60 mm ölçüm doğru. Bakıyorum başka bir şey yapabilir miyim? Yapacak başka bir şeyim var mı? Yapacak başka bir şeyim yok. Şuraları biraz uzatalım. Katı oluşturacağımız için. Hatta şöyle yapalım. Şuradaki dairenin çapı 40 ve şuradaki dairenin çapı 60. 20 mm bir fark vardı arada. Şuradaki 20 mm'ye bakalım kaç milimetre geliyor? 12. Bunu 10 mm yapsak yeterli olur. Neden içeriye verdim? Katı oluşturacağım için yanlardan tam denk gelmeyebilir diye düşünüyorum. Sonra gene denk gelmeyecek. Ufak bir işlem yapacağız orada. Kaç milimetre? 60 milimetre genişliğinde. Ama nerede? Orta düzlemde. Evet arkadaşlar, dediğim kısım şurasıydı. Şimdi orayı şöyle bir düzeltme yapabiliriz. Girdim, şuradaki yüksekliği atıyorum. 25 milimetreye kadar çıkardım. Bakın şimdi kavradı. Ama tekrardan benim burayı kesmem lazım. O yüzden şuraya sağ tık yaptım. Dikledim. Burası seçerken çizim oluşturdum. Ve objeyi dönüştür komutundan buraya objeyi dönüştürdüm. Ve kes komutuma geldim. Tümünden kes dedim. Ve parçamın ana hatlarını oluşturmuş oldum. Şöyle bir hata varmış gibime geldi. Yeniden bir kontrol edelim. Burası 75 mm, burası 75 mm ama şurası sanki yakın duruyor. Ama ölçü aslında doğru. Sanırım teknik resmimiz ölçekli bir teknik resim olduğundan dolayı böyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Dilerseniz şuradaki çap 16'lık dairelerimizi yapalım. Çap 16 ve yükseklik 15. İki daire arasındaki fark 35 mm'ymiş. Dik baktım. Çizimimi açtım. Dairemi oluşturdum. Şuradan şuraya merkez çizgimi çektim. Bunun yüksekliği buradan 15 mm. Burası da 35 böyle yani 17,5 yaparsak çapım da 16 mm'ye ölçüye sahipti. Obje ayna komutundan bu objemi bunun etrafında aynala ve ardından kes komutundan tümünden kes. Evet, tümünden kes dersem bir öncekine gider. Bir sonrakine kadar demem lazım. Bir sonrakine kadar kes dersem şimdi oldu. Tümünden dediği zaman tüm parçadan komple olarak algılıyor. Tüm parçayı kesip uçuruyor. İzometrik bakmaya devam ediyorum parçama. Şurası sanki biraz daha uzatılabilirmiş arkadaşlar. Bu komutuma geldim. Yani üstüne bir kere tıkladım. Şöyle 25 mm'yi 30 mm'ye çıkardım. Hiçbir şey yapmadan trafik lambası işaretine bastım. Otomatik olarak uzadı. Şimdi daha düzgün hale geldi. Tamamdır. Bu yeniden bakıyorum. Evet. Bir sıkıntı yok. Teknik resme bakıyorum eksik bir şeylerim var mı diye. Sanırım şuradaki federimde buradaki bağlantı noktası kaldı. Şu bağlantı noktasını yapalım. Hemen buna dik bakalım buraya. Bu düzgün. Çizimimizi oluşturalım. Şuradan şuraya bir merkez çizgisi atalım. Bunun bittiği yerde. Merkezde dikdörtgen komutuna giriyorum. Şöyle katımı oluşturuyorum. Ölçülerine bakalım. Ölçüsü 10 mm'ymiş. Bunlar 10 mm. O yüzden şu eksen çizgisi arasında 5 mm kalıyor. Genişliği benim için önemli değil. Çünkü neden derseniz katı oluşturacağımızdan dolayı, hatta şöyle yapabiliriz. CTRL'ye basıp durarak bu çizgiyi seçtim, bu çizgiyi seçtim. Dedim aynı doğrultuda olsun. Zaten burası içeride olması benim açımdan daha iyi. Yani şöyle yapabilirsiniz. Objeyi dönüştür dersiniz. Burayı dönüştürürsünüz. Ardından buraları, şuraları budama işlemi yaparsınız. Katı oluşturacak hali hazırda getirebilirsiniz. Size kalmış. Katı oluşturma komutundan dersem yüzdeye kadar değil bu sefer. Onu görmüş olalım. Yüzdeye kadar dersem bu yüzdeyi seçersem bu yüzdeye kadar bana o şekilde bir katı oluşturmakta. Şimdi şuradaki bir federim kaldı.
dairemiz şu yarı çapımla şurasıyla alakalı. Bakıyorum benim ön düzlemim zaten ortadan geçiyordu. Bunu dik bak dedim. Çizim komutuna geldim. Bu noktadan bu noktaya kadar şöyle bir kapalı çizim, kapalı kontür yapıyorum. Ölçüsü bunun 25 mm idi. Buradaki yüksekliği. 25 mm ölçüm yazıyorum. Unsurlar bölümünden katı oluşturma komutuna girdim. Katı oluşturma komutu 10 mm. 10 mm benim için bir katı oluştur dedim. Ama bunu orta düzlemden yap. Kenarda açık kalabilir. Dediğim gibi. Yapmadık çünkü şuradaki üst noktamla alakalı bir şey o. Şöyle yapalım. Hem bunu biraz içeriye alalım. Şuradaki çizgimi silelim. Burası zaten 25 kalsın. Orasını ben bozmasını istemiyorum. Şuradan şöyle biraz içeriye doğru girelim. Şöyle bir katı oluşturma işlemi yapalım orada. Tekrardan kes değildi. Katı oluşturma komutuna geldim. Orta düzlem ölçü tekrardan bakıyorum 10 mm. 10 mm katımı oluşturuyorum. Şuradaki düzlük sizi yanıltabilir. O yüzden oradaki düzlüğü ortadan kaldırmak için çizimi düzenliyorum tekrardan. Biliyorum yakından bakıyorum. Şöyle şuradaki eğik çizgimi sildim. Şuradaki çizgiyi de sildim. Ve geldim buradan şöyle biraz altında bırakıyorum çizgiyi. Onda 5 kadar bir fark verebiliriz oraya. Onda 5 kadar. Seçtim. Şuraya objeyi buladım. Onayladım. Çizimden çıktım. Ve parçamı oluşturmuş bulmaktayım arkadaşlar. Tekrardan bakalım eksik bir şeyimiz kaldı mı? Eksik bir şeyimiz kalmadı. Dairelerimiz tamam. Fenerlerimiz tamam. Başka bir şeyimiz yok. Aklınıza takılan bir şey olursa Instagram hesabımdan Mert diye tasarla alttan tire kullanıcı adıyla bana ulaşabilir. İster sözlü, ister yazılı, ister videolu her şekilde sorunuzu bana sorabilirsiniz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere.